Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için tam mevsimindeyken ayva reçeli tarifi hazırladım. Herkesin kolaylıkla yapabilmesi için tüm detaylarıyla paylaşıyorum. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun başlayalım. Tarifim için 1 kilo ayva kullanıyorum. Öncelikle ayvaları iyice yıkadıktan sonra kabuklarını soyuyorum. Ayvaları soyduktan sonra öncelikle ortadan ikiye ayırıyorum. Ve daha sonra elma dilimi şeklinde kesip içerisindeki çekirdekleri ayrı bir kaseye yerleştiriyorum. Ayvaları dilimlere ayırdıktan sonra küp küp doğramaya başlıyorum. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayvaların tamamını doğradım. Gördüğünüz gibi bir anda da çekirdeklerini ayırdım. Reçeli kaynatacağım tencereye öncelikle ayvaları ekliyorum. Ve daha sonra üzerine gelecek kadar su ekliyorum. Yaklaşık 1 litre su kullandım. Ayva çekirdeklerimi direkt içerisine alıyorum. Ve ayva reçelimi ocağa pişirmeye alıyorum. Siz isterseniz çekirdeklerini bir kesenin içerisine koyarak da kaynatabilirsiniz. Ayva reçelim kaynamaya başladı. Şekerini eklemeden önce 5 dakika kaynatıyorum. Ayvalarımız 5 dakika kaynadı. Üzerine 3 su bardağı şeker ekliyorum. Şekeri de şöyle bir karıştırıp erimesini sağlıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ayva reçelimiz kaynamaya başladı. Tamamen yumuşamadığı için rahatlıkla karıştırıyorum. Yumuşamaya başladıktan sonra karıştırmayı yavaş yavaş yapacağız. Reçelimizin daha uzun ömürlü olması için üzerindeki köpükleri topluyorum. Yaklaşık 45 dakikanın sonunda reçelimiz bu kıvama geldi. Üzerine 1 çay kaşığı limon suyu ekliyorum ve 15 dakika daha kaynatıyorum. Ayva reçelimiz artık hazır. Suyunun kıvamını ayarlamak için isterseniz çay tabağına bir miktar suyundan alarak soğumasını bekleyin ve kıvamına bakın. Eğer olmuşsa ocaktan alabilirsiniz. Benim ayva reçelim artık hazır. Hemen kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Ayva reçelimi kavanoza doldurdum. Bir yandan da tabağın içerisine aldım ki sizlere kıvamını yakından paylaşmak için. Gördüğünüz gibi harika bir rengi var. Kıvamı da bir o kadar güzel oldu. Verdiğim ölçülerde eminim ki sizler de çok beğeneceksinizdir. Kıvamı ve lezzetinden hiç şüpheniz olmasın. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şu anki gördüğünüz hali tamamen soğumuş durumda. Kıvamı çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.